Üniversiteyi kaç yılda bitirdiniz? Üniversiteyi hazırlık artı 4 yıl 5 yılda bitirdim. Kariyerinize başladığınızda kaç yaşındaydınız? 18,5 yaşındaydım. İlk paranızı ne zaman kazandınız? 7 yaşındayken. Kazandığınız bu ilk parayla ne aldınız? Ne aldığımı hatırlamıyorum ama 5 lirasını hatıra olarak hala saklıyorum. İlk ne zaman bilgisayar kullandınız ve ne yaptınız? İlk 13 yaşında bilgisayar kullanmıştım. Oyun oynadım. Neden finans sektörünü seçtiniz? Diplomat olamadığım için. Uluslararası ilişkiler bölümü de yazmıştım ama işletme kazanınca finans sektöründen yürüdüm. Bir teknik direktör olsaydınız dünyadaki hangi takım yönetmek isterdiniz? 20-25 yaş arası Championship Manager'da yaptığım gibi köklü, başarıya aç kulüpleri yönetmek isterdim. Çalışanlarınızı nasıl motive edersiniz? Onlarla beraber omuz omuza her gün çalışarak. Çalışma hayatınızın dönüm noktası ne zamandı ve ne olmuştu? 1991 yılında okulun giriş kapısına asılı camdaki bilgisayara veri girişi yapacak eleman aranıyor yazan telefon numarasını aramak. Evden çalışmak mı, ofisten çalışmak mı? Ofisten çalışmak her zaman daha rahat. Gün içinde en verimli çalıştığınız zaman ne zaman? Sabah erken saatleri ve yalnızken çalışmayı tercih ediyorum. İlk ilgilendiğiniz yatırım aracı neydi? Hisse senedi. Bitcoin'e ne zaman tanıştınız? 2011 yılında Kerem Tibuk sayesinde tanıştım. Aldığınız ilk coin neydi? Bitcoin. Aldığınız son coin neydi? O da Bitcoin'di. 10 sene sonra Bitcoin'i nerede görüyorsunuz? Geçen 10 yılda aldığı mesafeden çok daha fazlasını almış bir noktada olacağımızı düşünüyorum. Sektör gelişmelerini takip ettiğiniz 3 kaynak yer neresi? Bir tanesi BTC Türk'teki ekip arkadaşlarım, diğeri BTC Türk Bilgi Platformu, diğeri de sosyal medya. Neden BTC Türk'ü seçtiniz? Çünkü BTC Türk'ün gelecekle ilgili hayalleriyle benim gelecekle ilgili hayallerim çok güzel birbiriyle örtüştüğünü düşünüyorum. Kaç yıldır BTC Türk'ü yönetiyorsunuz? 3 yıl, 2 ay, 5 gün, yok dalga geçiyorum. 3 yılı biraz geçti. Sizce gelmiş geçmiş en iyi yatırım aracı diye bir şey var mıdır? Bence zamana göre ve koşullara göre en iyi yatırım aracı vardır. 2000 yılında Apple 5 milyar dolarlık değerde ve 6 milyar dolar nakiti varken kimse almıyordu. Sonraki yıllar içerisinde çok değişti. O yüzden zamanla beraber değişmekle beraber bugünün favori yatırım aracının geleceğe ilişkin olarak Bitcoin olduğunu düşünüyorum. Sizi bankacılık ve finans sektörü mü yoksa kripto para sektörü mü daha çok zorladı? Finans sektörü daha çok zorladı. Oradaki krizlere genç bir finansçı olarak çok daha donanımsız yakalandım diyebilirim ama tabii çok büyük tecrübe edindim. O yüzden finans sektöründe yaşadığım zorluklar aslında kripto tarafına göre çok daha büyüktü. Finans dünyasından kripto para sektörüne geçmeye nasıl karar verdiniz? Benim için çok kolay bir karar oldu. Çünkü geleneksel finansal hizmetler ve yeni nesil finansal hizmetler olarak bakacak olursak aslında kariyerimde çok önemli bir değişiklik olmadığını düşünüyorum. Finans profesyoneli olmak mı yoksa Iron Man'de dereceye girebilecek kadar disiplinli çalışmak mı daha zor? İkisi birbirine çok benziyor inanın. Bir hedef doğrultusunda her gün inatla, bıkmadan mücadele etmek ve orta uzun vadede bir hedefe doğru yürümek bu ikisini birbirine çok benzeştiriyor diye düşünüyorum. Kariyerinizdeki ilklerden birini paylaşır mısınız? Sanırım en önemlilerinden bir tanesi dünyadaki ilk gramla alınıp satılabilen altın borsa yatırım fonunu yapmıştık ekip olarak. Ondan bahsedebilirim. 30 yıllık kariyerinizde sizin bugünlere gelmenizde en büyük katkısı olmuş, sizi en çok etkilemiş, teşekkür etmek istediğiniz 3 kişi. 3 kişiden ziyade bugüne kadar bana çalışma fırsatı veren şirketlerime teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde özel sektördeki arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ciddi rekabet içinde olsak da çıkarsız çok dostluklar edindim. Bir de uzun yıllar regüle sektörde çalışmış bir kişi olarak kamuya teşekkür etmek istiyorum. Onlarla da beraber sermaye piyasalarında umarım gelecekte de beraber güzel şeyler yapacağız. 30 yıllık kariyerinizde sizinle çalışanlar sizin yönetim tarzınızı nasıl tanımlar sizce? Çalışkan olduğumu düşünüyorum. Adil olmaya çalıştım. Üçüncüsü de gelecek hedefleri doğrultusunda buluşmuş takım arkadaşları olarak görüyorum hepimizi. 30 yıllık kariyerinizi 3 cümleyle özetler misiniz? Çok çabuk geçti aslında. Çalışarak ve hep gelecekle ilgili heyecan duyarak bir de kendimi geliştirme derdiyle geçti diyebilirim. Özgür Güner'i bugün kariyerine yeniden başlayacak olsa klasik finans dünyasını mı yoksa kripto para sektörünü mü seçerdi? Sabah uyandığında hangisine daha heyecanla gidecekse hangi işine onu seçmesini tavsiye ederdim. Genç yatırımcılara ne tavsiye etmek istersiniz? Sadece riske veya sadece getiriye değil, risk ve getiriyi beraber odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Bu sayede hem fırsatları kaçırmaktan hem büyük zararlar etmekten kurtulabilirler. Sizce başarının anahtarı nedir? Çok çalışmak, kendini her gün geliştirmek ve her gün yeni şeyleri öğrenmek için heyecan duymak.